Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte "Bas Bas Paraları Ekonomiye" adlı konumuz var. Bu konuyu sizlerle birlikte burada işleyeceğiz. Bu konumuzu özellikle içeriği asgari ücretli, emekli, EYT'li hepimizi gıda, çarşı, pazar, alışveriş yapan hepimizi etkileyecek ve ilgilendiren bir konu olacak. Türkiye ekonomisiyle ilgili, enflasyonla ilgili, faizlerle ilgili sizlerle birlikte bu video içerisinde önemli konulara değineceğiz. Konularımızın içerisinde dolar Türk lirası fiyatları, altın fiyatları, gümüş fiyatları, euro Türk lirası, sterlin Türk lirası ve bitcoin değerlendirmeleri, yorumları ve analizleri de olacak sevgili dostlarım. Bu yayınımıza hafta sonu olması sebebiyle sizlerin de yorumlarla katılmanızı sizlerden isteyeceğim sevgili dostlarım. Ayrıca kanalımıza beğenilerinizi eksik etmezseniz videolarımız daha fazla arkadaşımıza sizlerin sayesinde ulaşacaktır. Evet, yayınımıza ilk gelen arkadaşlarımızdan Bayram Ali Aşçı selam demiş. Söner gelmiş, selam başkan demiş. Evet, hepiniz bir kez daha kanalımıza hoş geldiniz sevgili dostlarım. Evet, bas bas paraları ekonomiye. Bas bas paraları ekonomiye ne demek? Biliyorsunuz son zamanlarda arkadaşlar asgari ücret 5500 Türk lirası civarına kadar yapılan zamlarla birlikte çekilmiş oldu. Peki bu miktar yeterli bir miktar mı? Hayır, tabii ki de yeterli bir miktar değil. Özellikle asgari ücretle geçinen kesim için 5500 Türk lirası yeterli bir miktar değil. Esnaflarımız açısından asgari ücrete yapılan 5500 TL'lik bir zam esnaflarımız açısından iyi mi? Hayır, onlar açısından da iyi değil arkadaşlar. İşte bu yüzden bas bas paraları ekonomiye diyoruz. Siyasiler kendilerini kurtarabilmek için arkadaşlar bol bol para basma yoluna gittiler. İşte bu bol bol basılan paralar ekonomiye dönüşünce bizlere bunların karşılığı maalesef ki enflasyon olarak geri dönüş yaptı. Bu enflasyonla birlikte bildiğiniz üzere arkadaşlar alım güçleri düştü, çarşı pazar karıştı. Bütün bu karışıklardan maalesef ki esnaf da rahatsız, işçi de rahatsız. Peki bunun sonucunda ne olacak? Bunlar tekrardan geriye dönüş yapacaklar mı? Bu faiz yükseltmeler özellikle ABD Fed Merkez Bankası'nın ayın 26-27'sinde yapacağı faiz artışlarıyla birlikte dünya enflasyonu belli bir raya oturabilecek mi, düzelebilecek mi? Evet, sizlerle birlikte bunu da inceleyeceğiz sevgili dostlarım. Buradaki ekonominin düzelebilmesi için ise ülkelerin bu para basma huyundan maalesef ki vazgeçmeleri gerekli arkadaşlar. Ülkeler para basma olayını bırakmadıkları sürece istediğiniz kadar faiz arttırın. Aynı ABD'de gördüğümüz gibi arkadaşlar faiz artışının devam etmesine rağmen enflasyon belli bir seviyenin üzerinde hala da yüksek çıkmaya devam ediyor. Enflasyondaki beklentimiz maalesef ki ilerleyen süreçlerde daha da artarak dünyayı daha da fazla rahatsız edecek şekilde yukarı yönlü devam etmesi yönündedir. Bu arada sesim için özür dilerim. Biraz üşütmüşüm sevgili dostlarım. Seste bir bozulma olabilir. Size nasıl ses geliyor şu an için bilmiyorum ama inşallah sesin gelişi iyidir. Evet, bu arada arkadaşlarımız da yavaş yavaş zaten kanalımıza katılmaya başladılar. Yavuz selamlar demiş. Teşekkürler Yavuz. Ahmet Durakan çok amelli ekonomi demiş. Berat ekonomisi demiş. Ahmet. Evet arkadaşlar, Berat ekonomisinden sonra artık yeni ekonomimiz maalesef ki sonuç vermeyen yeni bir ekonomik politika uyguluyoruz. Bu yeni ekonomik politikada sonuçların yakın olduğuyla ilgili, artık iyi sonuçlar alacağımızla ilgili her ay açıklamalar geliyor. Fakat baktığımız zaman bir önceki ay bundan daha iyi bir ay olarak gözümüze çarpıyor. Bu da maalesef ki bu yeni uygulanan ekonomi politikasının tutmadığı ve bunda da inat edilmesi durumunda daha kötü sonuçların
meydana geleceğinin bol bol sinyalini bizlere veriyor. Şimdi dolar, elinde dolar tutan arkadaşlarımız, altın tutan arkadaşlarımız, gümüş tutan, euro tutan, sterlin tutan arkadaşlarımız mevcut. Bu arkadaşlarımız içinde bu bas bas paraları ekonomiye şeklindeki politika devam ettiği sürece daha çok paralar kazanabileceklerini burada yatırım tavsiyesi olmadan bildirmek istiyorum. Fakat bu para kazanma olayı sadece kendilerini enflasyondan koruma şeklinde gelişecek bir olay. Ev fiyatlarına baktığımız zaman 400 bin liraya satılan bir evin şu an itibariyle 1 trilyonlar civarında yaklaşık satıldığını göz önünde tutarsak sevgili dostlarım, o zamanki dolar miktarınızla şu anki dolar miktarınız arasındaki farkla o zaman da bir ev alabiliyorsanız şu anda anca bir ev alabiliyorsunuz. Bu işte en çok zarar gören, en çok dayak yiyen kesim maalesef ki elinde Türk lirası bulunduran arkadaşlarımız oldu. Onlar maalesef ki bu süreç içerisinde siyasilerden özellikle yapılan açıklamalar neticesinde TL'ye güvenip kendilerini TL'de tutan kesim oldu. Yani o an bir ev alacak bir kişi ev fiyatlarının ve enflasyonun yükselmeyeceğine inanıp elinde TL ile kaldıysa artık 400 bin liraya şu an itibariyle bir ev alması maalesef ki mümkün değil. Son TOKİ ile ilgili gene ev almak isteyen arkadaşlarımız için bu hatırlatmayı da yapalım. TOKİ'nin ev satışları başladı arkadaşlar. Halkbank ve Ziraat Bankası nezdinde bulunduğunuz ilçede eğer bu evlerden mevcutsa 400, 500, 600 bin civarına satılan TOKİ evleri var. Bunları da gene %10 zannedersem bir peşinat yatıraraktan bu TOKİ evlerine müracaat edebiliyorsunuz. Düşünen arkadaşlarımız varsa, takip eden arkadaşlarımız varsa bunu da takip etsinler. Çünkü konutla ilgili şu an alınabilecek en ucuz evlerin TOKİ tarafından satıldığı görülmekte benim nezdimde şu an için. TOKİ'de bu kalan evlerin satışından faydalanılabilir sevgili dostlarım. Ayrıca buna taksit de yapılıyor. Taksitler bulunduğunuz ile göre değişiyor. Bu 2000 ile 2700 TL arasında aylık taksitleri var. Eğer ki kuraya katılıp kazanabilirseniz buradan şansınıza bir ev çıkabilirse arkadaşlar bu taksitlerle ve bu oranlarla TOKİ'den ev sahibi olma şansınız da oldukça fazla diyelim. Evet, pek de iyi konular yok. O yüzden ben de biraz iş çekerekten konuşuyorum. Özellikle doların şu anki durumuna baktığımız zaman 17.75 seviyesinden bir haftalık kapanış dolar kurunda maalesef ki geldi. 17.80'e yakın civarlardan dolar kurunda bir kapanış yaşadık. 17.80 üzerine haftaya atmamız durumunda buradaki hareketler daha da sertleşip bir önceki rekor seviyemiz olan arkadaşlar 18 lira 40 kuruş seviyesine doğru dolardaki yukarı yönlü hareketin tekrardan tetiklenmesine sebebiyet verecektir. O yüzden 18 lira 40 kuruş dolar kurunda artık yeni bir hedef ve yeni bir zirveyi test etme durumuna gelmiş durumda. Önümüzde bir FED var. FED'in yapacağı faiz artırışları gene önemli olacak. Beklentiler FED'in agresif bir şekilde 100 bas puan faizleri arttırması yönünde. Benim beklentim arkadaşlar FED'in 100 bas puanlık bir faiz artışına gidemeyeceği yönünde. Buradaki beklentim FED'in 0.50 veya 0.75 bas puan aralığında faizlerde bir artış yönüne gideceği yönünde. Tabii bunlar benim beklentim. FED'in bir 100 bas puanlık faiz artışına gitmesi durumunda arkadaşlar böyle bir agresif karar alması durumunda bizler dolar kurunda 18 lira 40 kuruş seviyesini de yukarı yönlü deler geçeriz. Bakın bu çok önemli çünkü biz faizleri sabit tuttuk. Reel piyasa faizleriyle PPK'nın uyguladığı, Para Politikaları Kurulu'nun uyguladığı faiz oranı arasındaki fark oldukça aşılmış durumda. Ayrıca bastığımız paralar ekonomiyi döndürebilmek için Merkez Bankası'nın
basmış olduğu karşılıksız paralarda devamlı bir enflasyonist baskı olarak ülkemizin üzerinde dönüp duruyor sevgili dostlarım. O yüzden diyorum ki bu kadar para miktarı basıldıkça emeklimizin aldığı maaş oranında, asgari ücretlimizin aldığı maaş oranında kısa sürede tekrardan erimeye mahkumdur. Bu enflasyon maalesef ki böyle bir şeydir. Aldığınız parayı çok kısa bir zaman zarfı içerisinde sizlerden tekrardan fazlasıyla ve mislisiyle geri alır. Merkez Bankası ne zaman ki arkadaşlar para basma olayını bırakır, artık herkes özellikle siyasiler ve siyasi yöneticiler bu işi para basma yoluyla değil, e, kendi yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlayacak ekonomik gelişmeler ve olayları bulabilirlerse, bu yöntemleri bulabilirlerse işte o zaman bizlerin aldığı ücretlerin karşılığında da çarşı, pazar, manavdaki fiyatlarda bizler düşüş yaşayabiliriz. Petrol fiyatlarına bağlı olaraktan ekonomide bazı fiyatlanmaların enerji maliyetleri üzerine Merkez Bankası'nın açıklamalarında da bunu görüyoruz. Dünya üzerindeki petrol fiyatlarının ve arzının artmasından dolayı enflasyonist baskının arttığı yönündeki açıklamalarda bana göre tamamen asılsız açıklamalardır sevgili dostlarım. Çünkü insanlar, siyasiler, politikacılar kendilerini kurtarabilmek için maalesef ki Merkez Bankası'nda bol bol karşılıksız para basmaya devam ediyorlar. Bu paraları bastıkça da bizler enflasyonun durmayacağı, hatta 3 haneli hedeflere doğru enflasyonda yönümüzün ve önümüzün açık olduğunu da unutmamak lazım. Bütün bunların neticesinde dolar kurunda aşağı yönlü hareketler görebilir miyiz? Bir miktar dolar kurunda, bakın TL bacaklı kurlarda özellikle euro olsun, sterlin olsun sevgili dostlarım, bu Fed'in yapacağı faiz artışıyla birlikte, yani 26-27 Temmuz tarihleri arasında Fed'in yapacağı bu faiz artışlarıyla birlikte ben dolar TL kurunda bir düzeltme sürecinin daha yaşanacağını düşünüyorum. Fakat bu kalıcı bir düzeltme süreci olmayacak. Yani bana göre buradan biraz bir miktar geri çekilme yaşayacağız. Fed'in özellikle faiz kararını açıkladığı saatten sonra. Bakın bu çok önemli. Bu benim kendi tezimdir. Kurun bir miktar daha yukarı, yani 18.40'lara doğru hareketini bu hafta sizlerle birlikte izleyebiliriz. Bu 18.30-18.40 aralığına beklenti olan 0.50 ve 0.75 bas puanlık artışın ben piyasalar tarafından TL bacaklı kurlarda alındığını ve dolar endeksinde alındığını düşündüğümden dolayı bu civarlardan bir miktar arkadaşlar bir düzeltme olayını dolar kurunda, euro kurunda ve sterlin kurunda yaşayabiliriz. Yani buradan bir geri çekilme olayı 17 TL'ler civarına doğru dolar TL kurunda bizler görebiliriz. Tabii bunlar tamamen benim kendi düşüncelerimdir. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Dolarda bir miktar geri çekilme ve düzeltme dalgasının yaşanacağını ve bu düzeltme sürecinden sonra arkadaşlar bizim gerçekten ekonomi politikalarımızda ve faiz söylemlerimizde herhangi bir değişiklik olmaz ise arkadaşlar işte o zaman dolar kurunda bizlerin tekrardan bir yukarı yönlü şok hareketlerine girme ihtimalimiz oldukça fazla. Bunu neye dayanaraktan söylüyorum? Bunu arkadaşlar dış borç ödemeleri 1. Yani kısa vadede ödenmesi gereken dış borç miktarımız var. Ülkedeki ve Merkez Bankası kasa rezervlerimizde bulunan para miktarının belli olması, ayrıca TL basımına devam etmemiz, CDS puanlarımız, ayrıca Avrupa ve Amerika Merkez Bankalarının yapmış olduğu faiz artışlarından kaynaklı olaraktan dışarıdan borçlanma yapacak bu işle uğraşan
yatırımcılar için de arkadaşlar artık kredi bulma olasılığı oldukça pahalı bir seviyeye yükselecek. Eskiden atıyorum 1 puandan kredi buluyorlarsa artık 2 puan üzerinden ve CDS puanını da üzerine kattığınız zaman oldukça yüksek maliyetlerden kredi bulma ve para bulma olasılığı oldukça yükselecektir. O da bizlerin burada iş yapma gücünü, ihracat yapma gücünü arkadaşlar maalesef ki diğer ülkelere kıyasla daha pahalı bir duruma getirebilecektir. Bunun dışında cari açık tarafına baktığımız zaman Mayıs ayı itibariyle 6 milyar dolarlar civarında bir cari açık bizi oldukça zorlayacak bir cari açık. Yaz itibariyle turizmden gelen miktarlar, dolar miktarları piyasada bozulmaya başlandı. Turistler bu trip döviz bürolarında ve bankalarda arkadaşlar TL tarafına çeviriyorlar. Tabii bunlar giderken de bu paralarını, TL'leri, geri kalan TL'leri tekrardan dolar tarafına çevirip ülkelerine geri dönüş yapacaklar. Her şey dahil turizminde otelciler çok iyi bilir. Aslında bu her şey dahil oldukça ucuz bir turizmdir arkadaşlar. Burada gelip yiyip içer oldukça ucuz bir miktara aslında ödediği paradan bile fazlasını yiyip içip tekrardan turist ülkesine geri döner. Bu her şey dahil tatil köyleri şunlar bunlar olduğu için de burada zaten her şey mevcut. Bunlar zaten dışarı çıkıp da öyle esnaftan, civar esnaflardan da fazla bir alışveriş yapmadan ülkeyi terk edip giderler. Ayrıca bunları doyurabilmek için ülkede şu an gıda miktarının kendimize bile yeterli olmadığı seviyelerde olduğu apaçık ortada. Bunun yağ fiyatlarından oldukça Marmara tarafında biliyorsunuz ayçiçeği ekimi oldukça fazla. Fakat buradaki stokların da azlığından kaynaklı olarak içeride de zaten ayçiçek yağı fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi sizler de takip ediyorsunuz. Ülkemize dışarıdan gelen mülteciler, bunların sayısı da oldukça yüksek. Bütün bunları gelebilecek 20-30 milyon civarındaki turisti de bunun içine katacak olursanız maalesef ki oldukça fazla bir miktarda artık bizlerin tekrardan yaz döneminin bitiminde dışarıya bağlı bir ülke durumuna tekrardan çekebilir. Gıda yukarıya yönlü daha da sert bir şekilde bilir arkadaşlar. Ee, Dışa bağımlılık demek, dolara bağımlılık, euroya bağımlılık ve sterline bağımlılık demek. Bunu bulabilmek için de demin anlattığım bazı ekonomik nedenler CDS puanlarının oldukça yüksek olmasından kaynaklı olarak da dolar kurunda dediğim gibi FED faiz artışlarından sonra bir miktar geri çekilme ve daha sonra doların buradan tekrardan toparlanıp arkadaşlar Eylül ayına doğru tekrardan yükselişe başlayacağı ve ben artık doların 25 lirada durabilirse kendimizi şanslı hissetmemiz gerektiğini düşünen taraftayım. Bu ekonomik politikalar değişmediği sürece sevgili dostlarım. Evet, inşallah şeyleri sizler de anlayabilmişsinizdir. Konut fiyatları ile ilgili sorular var. Konut fiyatları ile ilgili de biraz konuşalım. Arkadaşlar konut fiyatları ile ilgili bu süreç içerisinde ben konut fiyatlarında bir miktar balonun oluştuğunu düşünen taraftayım. Yani konut fiyatlarında ben bir miktar gerileme bekliyorum. Çünkü bu enflasyonist ortamda bu evleri de kimler alıyor onu da anlamış değilim. Fakat yatırım amaçlı alınan bu evlerin bu fiyatlara artık resesyon sürecinin de başladığı dönemlerde bu fiyatlara satılmasının da mümkün olduğunu maalesef ki düşünmüyorum. O yüzden biraz beklenmesi gerektiğini, özellikle bu yaz sezonunun bitmesi, kış sezonuna girilmesiyle birlikte ev fiyatlarının tekrardan bir gözden geçirilmesi gerektiği inancındayım. Arsa fiyatlarıyla ilgili düşüncem değişmiş değil. Arsa almak isteyenler için arsa yatırımı hala da çok uygun ve ilerleyen dönemlerde de oldukça kazandıracak bir yatırım olduğunu düşünüyorum.
Bunun sebepleri arasında artık biliyorsunuz köşe bucak ev oldu. Bu evlerin yapılabilmesi için de arsalara ihtiyaç duyulacak. İlerleyen zamanlarda arsa fiyatları da ev fiyatlarından daha fazla kat kat değer kazanacaktır diye düşünmekteyim. Fakat bu düşüncem de maalesef ki gösteriyor ki belli bir süreç sonra, yani bu resesyon sürecinde bir miktar ev fiyatlarında gerileme görülecektir. Fakat arsa maliyetlerindeki artışlarla birlikte tekrardan ev fiyatlarında yukarı yönlü seyrin devam edebilme olasılığı da oldukça yüksek olacaktır. Maalesef ki bu böyle olacak sevgili dostlarım. Çin tarafında gene baktığımız zaman bankacılık sektörü üzerinde olumsuz sürecin başladığı, daha geriye gittiğimiz zaman konut fiyatlarında Çin tarafında bazı hareketler yaşandı. Bu hareketlerin yansıması 1-2 sene içerisinde piyasaya olacaktır. Bütün bunlar da ileri dönemlerde gene konut yatırımı yapacaklar için de bir kulağa küpe olsun. Bir konut krizi, bir mortgage krizi tekrardan dünya üzerine yerleşebilir sevgili dostlarım. Bunlar da unutulmamalı. Bu kadar yüksek maliyetlerden ev alınması yönünde taraftar değilim ben. Kendi adıma sizler için de bunu bu şekilde kendi adıma ileteyim. Tabii son karar gene kendinizin vereceği karar olmalıdır diye düşünmekteyim. Evet, dolarda 18 lira 40 kuruş seviyesine doğru bir atak ve buradan sevgili dostlarım bir düzeltme süreci dolar kurunda yaşanabileceğiyle ilgili bir tezimiz var. Şimdi geri dönüşlerde 17 TL önemli bir destek olacak. 17 TL'yi sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Bu dediğim süreç yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. FED sürecinden, FED faiz kararlarının açıklanması sürecinden sonraki oluşabilecek hareketlerden kaynaklı olaraktan yaptığım bir analiz. Bunu ona göre planlamanız gerekli. Burada artık bizler için önemli destek 17 lira 58 kuruşta bir desteğimiz var. Onun altında 17 lira 45 kuruş desteği ve 17.21 ve 17 seviyelerinde bizlerin destek seviyeleri var. 17 lira zaten hepimiz için bir stop seviyesi, dolar arttırabilmek için pozisyonlarda kısa yönlü short açabileceğimiz bir seviye. O yüzden 17 TL önemli bir destek seviyemiz. 17.80 kısada gene bir direnç var yukarıda. Fakat aylıkta ve haftalıkta dolar kurunu baktığımız zaman arkadaşlar artık dolar kurunda hala da 16.90 seviyesi üzerinde aylık kapanışların devamı bizi 18 lira 40 kuruş hedefini vermekte. Haftalıkta da gene 17 üzerindeki kapanışlar bize 18 lira 40 kuruş hedefini hala göstermekte. Bu Fibonacci değerlerine göre baktığımızda 17 liranın üzeri arkadaşlar ilerleyen günlerde bizleri dolar kurunda 20 lira seviyesine doğru hala da taşıyabilir. Çünkü haftalıkta 17 lira seviyesi üzerindeki her kapanış dolar kurunda 20 lira hedefine doğru bizleri yukarı yönlü hala da taşıma potansiyelin oldukça yüksek olduğunu göstermekte. 17 80 18.40, evet 18.40'a doğru ben FED'e doğru biraz bu hareketleri bekliyorum. Eğer ki FED 100 bas puanlık agresif bir faiz artışında bulunur ise 18.40'ı yukarı yönlü sert bir şekilde kırar, 19.20 seviyelerine doğru ansızın bir şokta yaşayabiliriz. Fakat şimdilik 0.75 bazlık puanın artık dolar kurunda fiyatlandığını ve FED saatine doğru da 18 liraların test edilebileceği düşüncem mevcut ve buradan sonra da bir aşağı yönlü düzeltme sürecinin başlayacağını düşünüyorum. Evet, dolarla ilgili açıklamalarda bulunduk. Şimdi altın tarafına geçelim. Biraz da uzun konuştuk. Hafta sonu olması itibariyle uzun uzun anlatalım istedim sevgili dostlarım. Evet, altın tarafında bizlerin takip ettiği ve sizlerin de takip edeceği
Artık fazla bir şey yok. 1680 seviyesi önemli bir destek. Bu desteği takip edeceksiniz. Bu destek altında bizler kapanış görmediğimiz sürece şimdilik altın onsunda güzel günlük ve haftalık olumlu kapanışlar geldi. Altın ons tarafında 1728 dolar civarından bir haftalık kapanış yaşadık. Bu kapanışla birlikte altının ons tarafında önümüzdeki hafta seviyelerimiz gene 1800 dolar seviyesine doğru altının onsunda yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Tabi bu hareketleri öyle bir anda beklemeyin. Bu hareketlerin başlayacağı süreç gene tahminde bulunduğumuz gibi Fed'in faiz artışlarından sonraki sürece denk gelecek bir olay. Ağustos ayında Fed'in tekrardan faiz artışlarına gitmeyecek olması, ayrıca ABD enflasyon verilerinin açıklanacak olması ons altın açısından hep olumlu seyredecek bir seyri başlatacak durum diye düşünmekteyim ben sevgili dostlarım. O yüzden altında bizler sizlerle birlikte 1733, 1742 ve 1769 dolar seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz Fed sürecine doğru. Eğer ki FED'den bakın ben gene altın tarafında da FED'de bu 75 bas puanlık artış gelir ise altın ons tarafında da bunun fiyatlandığını 1680 dolarları altının gördüğü zaman Fed'in bu fiyatlamasını altın ons tarafının yaptığını düşünmekteyim. Yani Fed'le birlikte eğer ki sürpriz bir 100 bas puan artış gelmez ise arkadaşlar altının ons tarafında yukarı yönlü hareket ve TL bacaklı kurlarda da aşağı yönlü bir düzeltme hareketinin gelebileceği ve bütün bunların neticesinde gram altın tarafına sizlerle birlikte baktığımız zaman da 985 seviyesi bizler için önemli bir seviyeydi gram altında ve bu 985 seviyesi üzerinde kapanış yapmayı başarabildik. Burada şimdi 985 seviyesi üzerinde kalıcılığını gram altın devam ettirebilir ise arkadaşlar gram altında 1020 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler bizler için hala da hedef konumunda olacak. Hem haftalık bazda hem de günlük bazda 985 bizim için önemli dedik. Çünkü 985 üzerindeki hareketler gram altında bizler için güzel bir kapanış seviyesi sayılabilir. Aylıkta da 950 TL üzerinde kalındıkça gene bizler için olumlu bir süreç. Yani haftalıkta, günlükte, aylıkta baktığımız zaman gram altın güzel kapanışlar yapmış durumda. Bu da gram altında hala da bizler için 1060 seviyesinin önemli bir hedef konumunda bulunduğu. Fakat bu sefer bu hedefin de denenmesi durumunda ben kırılacağını ve altının gram tarafının ilk etapta 1100 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünmekteyim. Fed faiz kararından sonra artık altın ve gümüş zamanının gelecek olduğunu düşünmemden kaynaklı olaraktan sevgili dostlarım. Tabi diyeceksiniz dolar bu arada çok mu düşecek? Hayır, dolar çok fazla düşmeyecek. Dolardaki beklentim bir düzeltme süreci içerisine gireceği ve Ağustos, Eylül diyelim, Eylül ortalarından sonra dolarda tekrardan beklentilerimiz dahilinde o yukarı yönlü sert ivmelenmeyi yaşayacağız. Zaten bununla birlikte gram altın ve gram gümüş tarafında da arkadaşlar hareketler yukarı yönlü oldukça sert bir şekilde gelişebilir. Evet, başkan ağzına sağlık demiş. Çok net açıklamalarınız için demiş Bayram Ali. Bayram Ali çok teşekkürler. Belma teşekkürler demiş. Sağ ol Belma. Aynur Hanım, hocam bunu tam okuyamadım. Aynur bir daha bakayım. Hocam bankadaki dövizimiz tehlikede mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş Aynur. Evet Aynur, bankadaki döviziniz neden tehlikede olsun ki? Böyle bir şeye düşünmeyin. Bankadaki döviziniz olsun. Bununla ilgili hemen bir açıklama yapayım kısaca. Bakın arkadaşlar, bankadaki döviziniz, altınınız veya TL'niz olsun, hepsi 200 bin Türk lirasına kadar devlet güvencesindedir. Yani bu ne demek? 200 bin TL'ye kadar döviziniz, o anki Merkez Bankası döviz miktarınız varsa o anki döviz miktarı bazında TL'ye çevrilir ve bu para karşılığındaki
TL 200 bin liraya kadar olan kısmı size devlet tarafından ödenir. Eğer ki paranız 200 bin TL'nin üzerindeyse, bakın bankada altın, dolar ve döviz tutan sevgili dostlarım için, bankada tuttuğunuz döviz veya altın miktarınız o anki bankanın durumuna göre 200 bin liranın üzerindeyse bunu birkaç bankaya bölmeniz sizler için iyi olacaktır. Çünkü her banka için 200 bin TL civarına kadar olan kısım devlet güvencesindedir. Eğer paranız döviz karşılığınız 400 bin TL civarındaysa bunu iki bankaya bölüp her birinden 200 bin 200 bin şeklinde tekrardan paranızın karşılığını alabileceğiniz bir sigortanız doğar. Bu 400 binin üzerindeyse bunu gene 3 bankaya bölecek şekilde ayarlamanız sizler için ilerideki risklerde hem de korunmanız anlamı taşıyacağından dolayı bankalardaki yatırımlarınızı bu şekilde tutabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, gümüş ons. Gümüş ons da bizler için 18 önemli bir seviyeydi ve 18 lira, 18 dolar üzerinde kalmayı başaran bir gümüş. Artık gümüş için ben 1-2 hafta içerisinde bir patlama olasılığı bekliyorum. Özellikle bu hafta gümüşün ons tarafında kırılımlar gelebilir. Artık bunun için fazla bir zamanı kalmadı gümüşün. Bunları özellikle sizlerle birlikte takip edeceğiz. Kısada bizler için şuradaki 19 lira 40 kuruş, 19 dolar 40 kuruş seviyesi üzerinde kapanışları takip edeceğiz. Bu kapanışları gümüşün ons tarafında yakalayabilir isek de arkadaşlar biz de artık 21 dolarlara doğru yukarı yönlü gümüşteki ataklarında devamını takip edeceğiz. Bu 1-2 haftalık zaman zarfı süreci içerisinde diye düşünmekteyim. Gümüş gram tarafına baktığımız zaman 10 lira 88 kuruştan geçen direnç bizim için önemli bir direnç. Fakat kırılmayacak bir direnç değil arkadaşlar. Buradaki dirençler kuvvetli dirençler değil. Gümüşün gramında ilk karşılaşacağımız ve en yakın zamanda gideceğimizi düşündüğüm 11 lira 80 kuruş civarında bulunan direncimiz mevcut. Bu direncin üzerinde zaten haftalık ve aylık kapanış yapabilir isek yukarı yönlü hareketler hızlı ve sert bir biçimde ben gümüş ve altın tarafında yukarı hareketlerin hızlı ve sert bir biçimde gelişebileceğini düşünüyorum ve kendimizi bir anda gümüşün gramında 13 lira 20 kuruş seviyesinden geçen ana hedef bölgemizde bulacağımız düşünce gibi Eylül sonu, Ekim gibi de arkadaşlar gümüşün gram tarafında kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Tamamen benim düşüncemdir. 15 liralar civarına doğru giden bir gümüşün gramını takip edeceğimiz şeklindeki düşüncem mevcut. Evet, Euro tarafına hemen bakalım. Euro Türk Lirası'nda neler oluyor? Euro Türk Lirası'ndaki son durum ne şekilde? Evet, Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman 17.96 Euro'daki arkadaşların takip etmesi gereken bir destek bölgesi ve bu destek bölgesi bu hafta itibariyle kırıldı Euro'da arkadaşlar. Bu da Euro takip edenler için olumlu bir seviye. Bunun üzerinde kısada Eurocu arkadaşların takip etmesi gereken 18 lira 16 kuruş civarından geçen bir destek bölgesi var ve onun üzerinde direnç bölgemiz var. Onun üzerinde de gene 18 lira 45 kuruş seviyesinden geçen ikinci bir direnç bölgesi mevcut. Euro'da artık biliyorsunuz faiz artışlarına başladı. O da 0,50 bas puanlık beklentinin üzerinde bir faiz olayı açıkladı. Avrupa bölgesinde İtalya bölgesinde biraz durumlar karışık. Orada biliyorsunuz hükümet istifa etti. Orada bir seçim süreci var. Bunun da daha öncelerden bir Yunanistan krizi gene Avrupa bölgesinde yaşanmıştı. Bu İtalya'daki krizin de gene bir Yunanistan krizine dönüşmemesi için Avrupa bölgesinde önlemler alınmaya çalışılıyor. Bütün bunlar neticesinde de dolar endeksi karşısında Euro da biraz dayak yedi biliyorsunuz. Bu dayak yiyişlerle birlikte Avrupa Merkez Bankası da istemese de faiz artışlarına başladı. Christian Lagarde, özellikle Lagarde'ın yapmış olduğu son demeciyle birlikte artık Avrupa bölgesinde eksi faiz dönemimiz sona ermiştir şeklindeki açıklamanın ardından
Burada da ECB'nin yapmış olduğu faiz artışlarıyla birlikte Avrupa bölgesi de faiz artışlarına devam kararı aldı. Bu da Euro'yu bir miktar toparlamış gibi gözüküyor. Haftayı da 17 lira 96 kuruş üzerinde tamamlamış olması buradaki hedefinde 18 lira 45 kuruş kısada doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği beklentisi var. Burada da gene arkadaşlar 21 liralara doğru ana hedef bölgesi var Euro'daki arkadaşlar için. Ama şimdilik kısada bizler sizlerle birlikte bu 17.96 desteğini takipteyiz. Bu destek üzerinde kaldıkça evet Euro'da hareketler hala da olumludur diyebiliriz. Sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman sterlin bölgesinde de Boris Johnson krizi vardı. Özellikle Boris Johnson hükümetten istifa etmesiyle birlikte sterlinde dolar karşısına sert değer yitirişlerinin ardından bu haberle birlikte sterlinde de yukarı yönlü bir toparlanma süreci yaşamış olduk. Şimdi sterlinde hedefler ne olur? Kapanışlar nasıl oldu? Sterlinde de arkadaşlar güzel kapanışlar oldu. Bizler için sterlinde haftalık bazda takip ettiğimiz önemli bir seviyemiz vardı. Ve bu seviyenin üzerinde kalmayı başardık. Yani 19 lira 74 kuruş seviyesi haftalıkta bizler için önemli bir seviyedi ve biz bu seviye üzerinde kalmayı başardık. Şimdi sterlinde 19 lira 74 kuruş desteği üzerinde kaldıkça 22 lira 54 kuruş ana hedef bölgesine doğru yukarı yönlü atakların hala devam etmesi beklentimiz dahilinde. Burada hedef olarak sterlinde 22 lira 54 kuruş bizler için hala da önemli bir seviye. Ve aşılması gereken Forex'çiler için de hemen kısa bir bilgi verelim. 21.27'de bir direnç kısa bazlı ve günlükle takip edilecek 21.46 direnci önemli. Hareketlerin buraya doğru ilk etapta gitmesi beklentimiz dahilinde. Kısa bazlı gene destek noktası da sterlin Türk lirasında 20 lira 97 kuruş civarından geçen alan gibi gözüküyor sevgili dostlarım. Gene TL bacaklı kurlarda FED'e doğru yukarı yönlü hareketleri birlikte izleyeceğiz. FED'den sonra da benim düşüncem bir miktar düzeltme süreci yaşanacağı yönünde. Evet Bitcoin tarafına hemen bakalım. Bitcoin. Evet Bitcoin'deki hareketler 25 bin dolar seviyesine doğru gideceği yönünde beklentimiz vardı ve bu beklentimiz doğrultusunda Bitcoin'de 24.500 dolar 24.500 dolar seviyesine doğru atakları izledik ve gördük arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de önemli olacak bizler için şurada bir destek bölgesi var. Buradaki de 22.000 dolar destek bölgesi. 22.000 dolar ve 24.000 dolar aralığı. Burayı yukarı yönlü kırmamız durumunda da arkadaşlar Bitcoin'de 25.000 ve 28.000 dolar seviyelerini tekrardan sizlerle birlikte takipte kalacağız. Burayı 4 saatlik bazda baktığımız zaman buradaki bir oluşumumuz mevcuttu zaten. Bakın şurada bir ikili dip formasyonu. Buna V formasyonu da W formasyonu da diyorlar. Buradaki aralık kadar bunun kırması durumunda yukarı yönlü hareket beklenti dahilinde olur. Buradaki hedefte 25.000 dolar seviyesinden geçen alan ve burası kırıldı arkadaşlar. Burası kırıldı ve burayı Bitcoin tekrardan geri dönüp bir retest şeklinde deniyor. Bakın şu an tam şu kırdığı alanı Bitcoin tekrardan deniyor. Bu alan içerisinde kaldıkça bunun tekrardan yukarı yönlü ivmelenip 25.000 oradan da 28.000 dolarları test etme ihtimali de oldukça yüksek. O yüzden bakın buradaki test ettiği alanı biraz daha büyüteyim. Daha net görün. Hem de sizlerle bir eğitim amaçlı olsun. Bakın şuradaki alan bir W formasyonu olarak burayı çizdiğiniz zaman şuradaki alan yani birleşmenin olduğu alanla şu alttaki alan arasındaki mesafeyi ölçün. Kendiniz ölçün. Ve bu V'nin kırıldığı noktaya da şuradaki alanı ekleyin sevgili dostlarım. Bunu eklediğiniz zaman bunun 25.000 dolar seviyesine bir hedef verdiğini göreceksiniz. Ve bu kırılan nokta kuvvetli bir direnç noktası olduğu için bunu tekrardan yukarı çıkıp burayı bir retest şeklinde görmesi de
oldukça doğaldır. Çünkü burasını tekrardan test edecek ki burası oldukça güçlensin ve aşağı yönlü döndüğü zaman kırılmasın. Bunu kırılamayacağı anlaşıldığı zaman da arkadaşlar buradan Bitcoin'de yukarı yönlü sert bir şekilde şu şekilde çizdiğim şekilde yani yukarı yönlü hareketleri tekrardan takip edersiniz. Evet, sizlerle piyasaları geniş manada değerlendirdik. Elif arkadaşımızın, Elif Aydın'ın da bir sorusu var. Faiz artışına tüm dünya giderken TCMB bu konuda daha fazla direnemez demiş. Ancak bu konuda ne kadarlık bir faiz artışına gider bilinmez. Elif, şimdi şu şekilde düşün. Bizim şu an uyguladığımız politika, yeni ekonomi politikasında faiz artışı yok. Yani bu da Sayın Cumhurbaşkanı da bunu üstüne basa basaraktan anlatmış durumda. Bizler kesinlikle Cumhurbaşkanımız ne dedi? Faiz arttırmayacağız. Biz faiz indirimine gideceğiz. Yani şu anki bizim politikamız içerisinde faiz arttırma yolu yok. Fakat faiz indirme durumumuz var. Bunun da sözü verildi. Seçim ertesi zaten kimse faiz arttırmaz. Bu beklentilere de girmeyin derim ben sevgili dostlarım. Biz Merkez Bankası tarafından tekrardan bir faiz indirimi süreci görebiliriz. Ayrıca yeni yılda yeni ücretler belirlenecek. Bunların sözleri verildi. EYT'liye çalışmalar var. EYT'liye bir bütçe ayrılacaktır. Bakın şimdi bunları söylememdeki amaç hepsinin birbiriyle bağlantılı olması. Asgari ücretliye yani asgari, burada asgari diyoruz ama bazen askeri gibi çıkıyormuş. Bazı arkadaşlarımız bizi uyarıyorlar. Askeri değil, asgari değil, asgari diye. Evet, asgari ücret artışları yılbaşında bundan çok daha iyi olacak şeklinde sözler verildi. Ve bu konuşmaları hepiniz hatırlıyorsunuzdur. EYT ile ilgili çalışmalar var. Bunun da yılbaşından önce çıkarılması, seçime yetiştirilmesi hazırlıkları var. Emekliye zamlar var. Tabii bütün bunların olabilmesi için ne gerekli sevgili dostlarım? Bol bol para basılması gerekli değil mi? Şimdi bol bol para basılmasıyla ilgili ne demiştik? Bol bol para bastıkça enflasyonda özellikle bu sürecin aşağı yönlü gelme beklentisi maalesef ki yok arkadaşlar. Faiz arttırma süreci demek ekonominin durgunluğa girmesi süreci demektir. Bir resesyon dönemine girme süreci demektir. Çünkü kimse yüksek faizin olduğu yerde arkadaşlar parasını gidip de üretime yatırmaz. Bankaya atar, yüksek faizini alır, karını cebine koyar. Bu da bir durgunluk süreci yaratır. Ve bu seçim ertesi de hiç kimse böyle bir şeye yanaşmaz. Bunu unutun yani. Böyle bir sürece ben kesinlikle gidileceğini düşünmüyorum. Özellikle de seçim arifesinde bizler yüksek enflasyonla yaşamaya devam. Dolarda yukarı yönlü hareketleri görmeye devam. Euro'da, Türk lirasında maalesef Türk lirasında kırılmaya devam. Yabancı kurdan paraların da yükselmesinin devam edişini hep birlikte sizlerle birlikte izlemeye devam edeceğiz. Elif, inşallah anlatabilmişimdir. Faiz arttırmazlar demiş Gül. Evet, ben de bu kanıdayım. Süper bono demiş Gül. Evet, süper bono. Süper bono olabilir bak arkadaşlar. Süper bono bu çoktandır gündemde değil. Bunu biraz unutmuş gibi olabiliriz ama evet, bu süper bono çıkma olasılığı var. O yüzden stoplara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu stop noktaları bizler için hayat kurtaracak noktalardır. Böyle bir olayın gelmesi, ani bir baskın yaşamamız durumunda stop noktası gerçekten önemli olacak. Erdal teşekkürler demiş. Sağ ol Erdal. Uğur faiz aram faiz aram demiş. Neden herkes e, yanlış yanlış cümle demiş. Uğur faiz haram demişsin herhalde değil mi? Faiz haram neden herkes yatırsın? He. Faiz haram neden herkes parasını yatırsın demiş. Yanlış cümle demiş Uğur. Uğur'cum şimdi şöyle bir şey. Bu para işleriyle uğraşanlar biliyorsun paranın rengi, dini
olmaz şeklinde düşüncelere sahipler. Faize ben de karşıyım ama hiç kimsenin de parasını nerede kullanacağını söylemek olmaz. Herkes istediği yerde parasını değerlendirir. Böyle bir imkan varsa, bu devlet eliyle sunulmuş bir imkansa da faizde de kullanabilir. Gayet yasal bir durum. Bunu dolarda da değerlendirebilir, altında da değerlendirebilir. Yani istediği şekilde yasal olan her türlü yerde değerlendirebilir. Tabii dini inançlarımız gereği faiz bizim için haram. Buna biz de katılıyoruz. Fakat Diyanet İşleri de biliyorsun bir açıklama yaptı. Gene bu TOKİ evlerinde alınan faizin helal olduğunu savundu. Bir de konuya buradan bakarsak bu da demek ki göreceli olarak değişiyor, yani Diyanete göre de değişiyor. Tabii ki dinen inancımız faizin haram olduğu, her türlüsünün haram olduğu yönünde. Yani ben faizin her türlüsünü sizlere haram kıldım diye, biliyorsunuz bir ayetimiz de var. Bizler de bu ayet neticesinde faizin haram olduğuna inanan kesimdeniz. Faiz yerine üretimde paraların kullanılması hepimiz için, hem de ülkemiz için, hem de dünya insanları için her zaman için iyi olacaktır diye düşüncesindeyim. Tabii bu arada merkez bankaları da para basmaya devam etmeyecekler. Çünkü para basma olayı gerçekten kötü bir olay arkadaşlar. Olmayan parayı harcamak, bir de bu parayı dağıtırken de kaç tane garibana veya kaç tane ihtiyacı olana bu para eşit bir miktarda dağıtıldı? Bunu da sormak lazım. Hangi biriniz bu kadar karşılıksız basılan paradan faydalanabildiniz? Hadi bakalım. Bunu da yorumların altına yazalım arkadaşlar. Bu kadar para basılıyor. Vatandaşlar için bu para basıldığı söyleniyor. Peki hanginiz veya şuradaki katılımcılardan kaç tanesi bu paradan faydalanabildi? Bunu da yazalım. Çünkü bu paraların da bir kere adil olarak dağıtıldığını görmek lazım sevgili dostlarım. Bu da adil dağıtılıyor mu? Onu da bir düşünmek lazım. Bu paralar veya basılan paralar nerelere gidiyor? Kimlere gidiyor? Bunları da bir düşünüp bulmak lazım. O kadar vergi tutunuyor, toplanıyor. Bu toplanan vergiler nereye gidiyor? Bunların açıklanması gerekli diye düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz köprüler, yollar yaptık. Arkadaşlar köprü yollar yaptık da şimdi Cumhurbaşkanımızın açıklaması vardı biliyorsunuz. Biz bunlara cebimizden 5 kuruş para ödemedik. Yap işlet devret şeklinde. Bu paralar buraya da gitmedi. Gitmediğine göre ben yapılan açıklamanın yalancısıyım. Bu paralar buraya da gitmediğine göre bu 128 milyar dolar nereye gitti? Bu basılan Türk paraları, Türk liraları nereye gidiyor? Bunların da sorusunu sormak lazım değil mi? Bu da bizim artık bir vatandaş olarak hakkımız diye düşünmekteyim. Evet. Evet arkadaşlar, artık biraz da uzadı. Hafta sonu tatil yapmanız gereken bir gün. Ben hepinize iyi tatiller diliyorum. Artık yayınımızı sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.